Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kolay bere yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bugünlerde çok zor günlerden geçiyoruz. Rabbim inşallah hayırlısıyla atlatmamızı nasip eder. Arkadaşlarımızdan örenler var, örmeyi bilmeyenler var. O yüzden kolay bere yapımı isteyenler vardı. Ben de bugün sizler için bere yapımını göstereceğim inşallah elimden geldiğince. İpimizden söz etmek istersek arkadaşlar, berelerimizi kalın iple örersek kalın tığlarla yumuşacık güzel bir bere elde etmiş oluruz. Benim ipimde daha önce evde olan ipleri kullanacağız. Elimizde olan ipler, ben bunlar ihraç fazlası iplerden, Amerikan sarım diye ipler bunlar arkadaşlar. Ben bunu bugün kullanacağım. Yani orta kalınlıktan bir tık daha kalın ip. Şöyle bebe yünüyle kıyaslarsak arkadaşlar, şöyle göstereyim. 1,5 katında bebe yününün. Şöyle netleyelim. Bakın. Bebe yünü yanında ince kalıyor. Bunu da göstermem acaba, bebe yünü olanlar ona göre iplerini seçsinler. Bebe yünüyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ona da daha çok zincir çekmeniz gerekiyor. Birkaç sıra daha fazla örmeniz gerekiyor. Şimdi başlayalım. Şöyle bu şekilde bir ipiniz varsa arkadaşlar, benim tığım 6 numara. Böyle bir tığ kullanacaksınız ama ben elime yatkın bir tığım var. Kamera önünde daha rahat örebilmek için onu kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. İlk zincirimi şöyle sıkı olarak düğümümü attım. Ondan sonra çok sıkı çekmeden şöyle zincirlerimizi çekmeye başlıyorum. Bakın oldukça bol zincirler çekiyoruz ki kenarı, burayı dikim aşaması olarak yapacağız. Yani kenar kısmı olacak. Diktiğimizde beremizin bir kenarı çekme yapması. Bu şekilde 37 santim arkadaşlar, ben büyükler için, berem için zincirimiz çektim. Santim vereceğim, zincir sayısı vermeyeceğim. Çünkü herkesin eli ipi aynı olmadığı için şöyle 37 santime kadar zincirimizi çekelim. Zincirimizi çektik arkadaşlar. Hemen şöyle bırakıyorum. Bakın. Bura bizim beremizin boyu olacak yani. Genişliği değil. Genişliğini öreceğiz. Çocuğumuzun baş çevresi ne kadarsa ona göre veya kendi baş çevremiz ne kadarsa ona göre örüp gideceğiz. Burası böyle bizim beremizin boyu olacak. O yüzden şöyle 37'ye kadar söküyorum. Biraz fazla çekmişim. Bakın. Şöyle 37 santime kadar zincirimizi çektik. Eğer eliniz sıkıysa arkadaşlar birazcık daha çekin. İnce iple yapıyorsanız şöyle 1, 2, 3, 4 santim kadar daha artırın. Zincirimizi çekip bitirdikten sonra şöyle tığın başına bir tane ip alıyorum. İp aldıktan sonra hemen şöyle şuradaki zinciri atlıyorum. İkinci zincirden batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Tığımda 3 tane ilmek olmuş oluyor. Bu 3 tane ilmeği beraber şöyle kapatıyorum. İpini içinden çekerek kapatıyorum. Bu yarım trabzan deniyor arkadaşlar. Tek trabzan da diyen var. Yani ismi önemli değil. Yaptığımız iş önemli. Şöyle batıyorum. Zincire tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. Üçünü beraber kapatıyoruz. Tığın başına ip alıyorum. Tekrar zincire batıyorum. Şöyle ilmeğimi hafifçe uzatıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Tekrardan tığın başına ip alıyorum. Şöyle zincire batıyorum. Hafifçe ilmeğimi uzatıyorum. Buradaki 3 ilmeği beraber kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün zincir boyunca yarım trabzanlarımızı yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şöyle sıramı hepsini yapıp bitirdim arkadaşlar. Bütün zincirlerimizi yaptık. Hemen sıra sonuna geliyorum. Bir tane zincir çekiyoruz ve modelimizi döndürüyoruz. Tekrar bir tane daha zincir çekiyorum. 2 zincirimiz olmuş oldu burada. Şimdi tığın başına tekrar ip alıyorum.
sık iğne trabzan yapar gibi buradan batmayacağız. Şöyle arkadaşlar döndürüyorum. Bakın burada başak gibi yerlerimiz var. Şöyle 2. Şöyle 2. Bakın şimdi buradaki öndekini bırakıyorum. Arkadaki ilmekten alıyorum. Arkadaki ilmeğe batıyorum. Yine ilmeğimi çıkardım. Yine yarım trabzan yapıyoruz. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar başını alıyorum. İlmeğin tek kanadından batıyorum. Şöyle üçünü beraber kapatıyoruz. Tığın başına ip alıyorum. Tek kanadına batıyoruz. Bakın. Şöyle beyaz çok da belli olmuyor. Yani bakın burada bir de burada ilmeklerimiz var. Şöyle tepesinde başak gibi olanların. Sadece şu öndekini alıyoruz arkadaşlar. Bakın burada daha belli oluyor. Tığın başına ipimi alıyorum. Tek kanadına batarak şöyle üçünü beraber kapatıyoruz. Tığın başına ip alıp tek ilmeğe batıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum. Şöyle üçünü beraber kapatıyoruz. Tığın başına ip alıp tek ilmekten alıp üçünü beraber kapatıyoruz. Bütün beremizi bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna gelip 2 zincir çekip tekrar öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde örelim. Şöyle arkadaşlar parçamızı örüp şöyle bitirdim. Oldukça kolay. Şöyle akşam 2 saatte oturarak bir bere yapabilirsiniz. Şöyle bizim arkadaşlar zincir çektiğimiz kısım 37 santim zincir çekmiştik ya. Şimdi birazcık da toparlanma yaptı. Tamamen benimki şöyle çekiştirmeden 34 santim. Şöyle hemen genişliğini ölçelim. Bura bizim, ben kendime ölçtüm. Benim baş çevreme göre tam güzel oldu burası. Hemen şöyle burayı da hemen ölçelim. Şöyle arkadaşlar benim ipime göre buradan ölçüyoruz. Ben baş çevreme şöyle küçücük bir kenarını ekledim. Sonra söktüm. Baş çevreme geçirdim. Benim için şu anda ideal 50 santim şöyle genişliği. Zaten boyunu da zincirle çekerek belirlemiştik. Şimdi eklenmesine geçelim. Şöyle benim beremin burası düz yüzü. Arkada bir tane şey çıkmıştı arkadaşlar. Burada bir tane düğüm çıkmıştı. O yüzden burasını ters yüz olarak kullanacağım. Şöyle ters yüzünü dışa gelecek şekilde katlıyorum. Bakın açılıyor. Ona göre açılma payını da hesaplayın ki çok bol bir bere elde etmiş olmayın. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Hemen şuradan şuraya kadar ekledim. Şuraya kadar ekledim. Tekrar geri söktüm. Hemen şöyle baş çevreme geçirdim. Katlayarak şöyle katlayarak güzelce geçirdim. Bere şeklinde yani. Baktım çok güzel oluyor. Örmeyi bıraktım. Hemen şöyle eklemesine geçeceğiz. 2 kat yaptım. Burayı dikebilirsiniz de. Ama ben ekleyerek yapacağım. Daha güzel olduğuna inanıyorum. Ama eklemesini size zor geliyorsa iğneyle dikebilirsiniz. Hemen şöyle ikisini, 2 katını bir araya getirdim. Buradaki ilk baştaki şöyle zincirimi batıyorum. Burada zincirle başlamıştık ya zaten arkadaşlar. Zincire batıyorum. Buradaki ilmeğimi de şöyle zincirin içinden geçiriyorum. Bakın. Şimdi burası zincirle başladığımız kısım. Burada da son ördüğümüz, bitirdiğimiz kısım. Hemen buradan zincirin kanadından batıyorum. Zaten bir kanadına trabzanlarımızı yapmıştık. Yarım trabzanlarımıza bir kanadı kalmıştı. Tek kanadına da batıyorum. Buradan da arkadaşlar şöyle içerideki yine ördüğümüz gibi alıyoruz. Buradan da ördüğümüz gibi tek lopundan yani tek ilmeğinden alıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıp kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum. Şöyle birazcık da bol yapın ki burası kasma yapmasın. Yine tek şeyinden alıyorum. İlmeği şuradaki zincirden başladığımız kısım burası. Ve karşıdaki ilmekten de alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şöyle hemen buradaki ilmekten ve karşıdan da ikinciden. Birinciyi bak burada bırakıyorum. İkinciden alıyorum.
kaydırma yapıyoruz. Tekrar hemen buradan ve karşıdan ikisinden geçirip kaydırıyorum. Bu şekilde şöyle sıra sonuna kadar ekleyelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ekleyerek şöyle son kısma geldik. Son kısmı beraber yapalım yine. Hemen şöyle buradaki zincirden ve buradaki tek ilmekten alıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım ve şöyle son kez zincirimden batıyorum. Ve buradan da şöyle alt kısımdan alıyorum. Açıklık kalmasın diye alıp şöyle geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu ipimizi uzunca kesiyorum. Şimdi burayı da büzüştürme yapacağız. Şöyle arkadaşlar eklememizi bitirdik. İpimizi kestik. Burası bizim beremizin ters tarafı. Hala ters tarafından işlemimizi yapacağız. Şöyle bakın. Düz tarafında da çok güzel bir şekilde duruyor. Şimdi hemen buradaki fazla uzun kestiğimiz ipimizi iğnemize takalım. Herhangi bir iğne olabilir. Plastik olmasına gerek yok arkadaşlar. Ben elimde vardı diye bunu kullanacağım. Hemen şöyle getiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ipimiz bağlı. Hemen şöyle buradaki gördüğümüz başak kısımlar var ya, oralardan şöyle iğne ile geçeceğiz. Hemen şöyle bakın. Başak gibi olan yerlerden bu şekilde iğnemle geçiyorum. Tel alır gibi. Bu şekilde potluk oluşmayacak tepesinde. Çok güzel bir büzüşme elde etmiş olacağız. Hemen şöyle bunu başlangıç kısmına kadar bu şekilde yaparak şöyle başladığımız yere kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle bitiş kısmına geldim. Bakın başlangıç kısmımız burasıydı. Şöyle buradan da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen büzüştürme yapıyoruz. Buradaki ipimizi çekiyorum. Şöyle bakın. Yavaş yavaş. İpimiz kalın olduğu için burada küçük bir boşluk kalacaktır arkadaşlar. Bu normal bir şey. Şöyle bakın. Tamamen neredeyse kapandı. Artık gözükmüyor. Şimdi bu şekilde iyice çekiştirdikten sonra hemen bunu buraya sabitleyelim. Bunu birkaç yerinden bu şekilde sabitleyelim. Şöyle birkaç kere daha geçtim arkadaşlar. Bunu biraz uzun bırakalım. Şimdi pomponumuzu da dikerken yine lazım olacaktır. Eğer pompon dikecekseniz. Şimdi düz yüzünü hemen çeviriyorum beremin. Bakın. Şöyle biraz. Şöyle çok güzel bir bere elde etmiş olduk. Şöyle benim elimde tepesi için bir tüy vardı arkadaşlar. Aynı renk değil ama krem olur. Hiç fark etmez. Bunun şöyle bir ipi var arkadaşlar. Hemen bunu tığla aşağı alıyorum. Bakın şöyle. Burada küçük bir boşluk vardı ya. Hemen bunu aşağıya alıyorum. Şöyle tepesine veya elinizde bundan yoksa pompon yaparsınız. Ben şimdi onunla buradaki ipimi birbirine bağlıyorum. İsterseniz birkaç yerinden de dikebilirsiniz. Ben bunu sonra dikeceğim. Şöyle içinde kalsın arkadaşlar. Bunu daha da sabit olsun, böyle oynamasın diye birkaç yerinden dikeceğim. Arkadaşlar beremizi yapıp bitirdik. Şöyle oturduğunuzda 2 saatte rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Ben kamera önünde yapılacak yerleri gösterdim. Ön hazırlığımı parçam akşam 2 saatte oturarak rahatlıkla ördüm. Eli çabuk olanlar şöyle günde 3 tane 4 tane örebilir bu bereden. Çünkü yapımı
Yarım trabzan oldukça kolay yapılıyor ve yumuşak oluyor. Tek ilmekten de aldığımız için bazıları da ilmeğe lop diyor arkadaşlar. Onu da söylemiş oldum. Elinize sararak pompon yapabilirsiniz. Veya kız çocuklarına arkadaşlar bu şekilde gülleri yaparak şöyle tepesine gülü de aynı şekilde pompon yerine dikebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur diye düşünüyorum. Veya kız çocuklarına şöyle şu katlamalı bölümüne de şöyle katladıktan sonra gülü dikerek süsleyebilirsiniz. Bence çok şık olur. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, böyle katlamalı örmüyorsanız en az 15 tane zincir falan az yapmalısınız. Bak şimdi açıyorum. Beremiz oldukça büyüyor. Bakın biz katladık, ta buraya gelmişti. Şu kadar bir mesafeyi örmüyoruz zincir çekerken. Biz zincirimizi çekerken şu kısmı çekiyoruz. İlk başladığımız kısmı boyunu ilkin zincirle ayarlıyoruz arkadaşlar. O yüzden ne kadar boyun uzun istiyorsanız zincirinizi ona göre çekiyorsunuz. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.